say we lost a lot of some part from our heart. You know, that's so hard. We didn't hope that happened with any country. This is war. It was so bad. Arkadaşlar inanılmaz bir yıkım. They have still their cigarettes, what they have eaten. Why you did not go? ...25 yıldır yollardayım. Birçok farklı sebeple seyahatlere çıktım. Her seyahat aslında kendi içime bir yolculuktu. Dünyayı tanımak için gittiğim yollarda kendimi tanıma şansı buldum. Birçok coğrafyaya defalarca gittim ancak aynı dereye 2 kez girmek mümkün olmuyor. Ya coğrafya ya da ben değişmiş oluyorum. Neyin değiştiği sorusunun peşinde yollardayım. Beyrut'a yıllar önce bir turist grubuyla gitmiştim. Bir otobüs dolusu gezgini kaçak sayılabilecek bir yoldan Şam'a götürmüştüm. Bugün aynı yoldan tekrar Suriye'ye, bu kez dostlarımla gidiyorum. İlk seferin dönüş yolunda fırtına yüzünden Lübnan dağlarını geçmek zor olmuştu. Şimdi ortalık sakinleşti. Fırtınadan sonra ne kaldığını göreceğiz. Suriye İç Savaşı dendiği zaman akla gelen ilk şehirlerden biri Humus. Nisan 2011'deki gösteriler esnasında ölen birçok kişi olayların iç savaşa dönmesini tetiklemiş. Durmadan artan şiddet ve gerilim, caddenin iki tarafındaki orduların birbirlerine aralıksız kurşun yağdırdığı cehennem günlerini yaşatmış. Bir zamanlar ülkenin en büyük şehirlerinden olan Humus, en fazla göç veren bölgelerin başında geliyor. Before the war, for everything, when you need something, you was coming always to this Yes, building. for example, maybe I don't have a lot of time to walk inside of that market here, so maybe I need directly something, so I go directly to there, like inside this city center, Okay. like bigger mall here in Home City. I take what I want and then I leave. Savaş esnasında kültürel ve kutsal mirasların korunması ayrı bir dert. Hz. Meryem'in kemerinin saklandığı Ortodoks Kilisesi de savaştan payını almış. Yüzyıllardır burada bulunan ve Hz. Meryem'e ait olduğuna inanılan kemer, savaş esnasında gizli bölgelerde saklanmış. Kilisenin papazı Tony, ilk başta bizimle İngilizce konuşmamasına rağmen sohbet ilerledikçe güveni yerine geliyor ve en son Türkçe şarkılar söylemeye başlıyor. Kihan. Savaşın en yıkıcı hikayesi benim için Mağlul oldu. Hristiyan dünyasının en eski kiliselerinden biri olan Aziz Sarkis Manastırı'nın bulunduğu bu kasabada IŞİD'in en ciddi yıkımlarından birini görüyoruz. Öteki kabul ettiği tüm yaşamları yok etmek için uğraşan bu sapkın zihniyet,
Kilisedeki rahibeleri de bir dönem esir olarak tutmuş. Aziz Sarkis Kilisesi yeniden restore edilmiş. Tarih boyunca Aramice ibadet eden bu kilisenin gelenekleri ne mutlu ki yok edilememiş. Ancak ülkenin geçmişteki en lüks otel zincirlerinden biri olan Safir'in durumuysa bana uzun yıllar önce gittiğim Çernobil'deki görüntüleri anımsattı. Dayak yemiş gibiyim. Bu yaşananlar herhangi bir mantıkla açıklanamaz. Some names for people, and we can know which year they come to here, maybe 2013. A lot of names, and you can see this is market for Safir Hotel, Yes. and also names because this area here was reception. Also, you can find like all the brochure still here, and that's like a small book about Malula's temple. Took back the city in 2016, isn't it? Around 2016. Yes. Yeah. It means 7 years ago the war finishes. Yeah, here. Yes. Yes, we yes. can say around 7 years ago. 7 years ago. Yeah. Actually, it's finished from before COVID time. Yes. 2018 it's finished, and we start asking the people, but they still was afraid from coming to, they don't know what is open, what is not open. But now, after this years, Yes. many people came and they spread their videos, their stories, their pictures that they came to Syria, and they show it's safe 100% more than many places outside. Okay. So you can come here, you can spend your vacation here. Yes. For lovely, you can see churches, mosques, resorts, anything. Yes. It's now ready to receive the tourism again, and the tourists to come to Syria in very welcome hearts. Yes. ...3000 yıllık bir geçmişi olan Şam şehri... ...nasıl tarih boyu ayakta kaldıysa... ...bu savaş sonrasında da yeniden hayata dönmüş. Sokaklarda yaşam sanki hiç savaş olmamışçasına devam etmekte. Kahvaltı molası için... ...şehrin en tanınmış mekanlarından birinde... ...simge haline gelmiş kruvasan yemeye gidiyoruz. Şimdi zahterli var, Antep peyniri gibi yapan var. Bu arada bu mekan şehrin en meşhur mekanlarından birisi. Alkameriye diye geçiyor, kruvasancı. Çikolatalı yapıyor. Antep peyniri tarzında bir peynirle yapıyor, zahterli yapıyor. Sokakta karşılaştığımız insanlar Türkiye'den geldiğimizi duyunca ayrı ilgi gösteriyor. Türkiye. Çok severiz İstanbul'u. Bir süredir bu topraklara gelememiş olsak da kendimi yeniden evimde hissetmeye başladım. El sanatları yeniden canlanmaya başlamış durumda. Orta Doğu denince aklımıza ilk gelen halıcılar ve kilimciler de açılmaya başlamış. En üzücü kısım şehrin simgesi olan telkari işçiliği yok olmaya yüz tutmuş. Ustaların büyük bir kısmı savaş esnasında yurt dışına kaçmışlar. Bunun benzeri işleri Hindistan'da da görüyoruz esasında. Ama bu Şam işi diye geçiyor. Yani esasında bu işin en doğru yapıldığı yerlerden birisi Suriye. Ahşapta yapıyorlar, taşlarda yapıyorlar. Hatta metallerde yaptıklarını işte damaskina biz telkari diyoruz. Ama onun dışında şeylerde de mobilyalarda, ahşaplarda da işte motif içeriye yapılıyor, sedef kakma olarak yapılıyor. Bu kakmacılıkta Suriye'de en önemli zanaatlerden bir tanesi. Gelenekler ne olursa olsun direniyor. Şehir dokusunu korumayı başarmış. Sokak yemekleri, camiler, hamamlar, Orta Doğu'da olduğumuzu hissediyoruz.
normalde Doğu kültüründe şey var. Burada 2 tane kapı kolu oluyor. Bunlardan bir tanesi erkek, bir tanesi kadın için. Kapıyı çaldığın zaman çıkan ses. Hani gelenin erkek mi kadın olduğunu anlıyorsun. Ona göre hazırlık yapıyorsun. Evet. Yani namahrem olayı. Like. But you kissed him 3 times. Yeah, because I not see him before a long time, so I'm Okay. okay. Together. Sometimes we Do just everything. here. Do everything. Again? Do Okay. everything. Okay. Thank you. Yes. Thank you very much. Thank you brother. Ülkede yüzyıllardır devam eden bir gelenekse Anadolu topraklarındaki meddahlığın karşılığı olan hakavati. Günümüzde tek bir kahvehanede devam eden bu ritüelde her akşam kahveye giden anlatıcı kahramanlık ve aşk hikayeleri anlatarak sözlü geleneğin devam etmesini sağlıyor. Kuşaklar boyu mekanı işleten ailede ise gelenek aynı meddahlarda olduğu gibi babadan oğula devam etmekte. ابراهيم سياج العدارة راحات الحرب ورا منه سعد ورجال تغير لون جمال. Ne durumda olduğunu en çok merak ettiğim yerlerden biri de Emevi Camii. Önce Jüpiter Tapınağı, sonra kilise ve son olarak da camiye dönüştürülmüş mekanda İslami dönemde bile Hristiyanlar için kutsal olan Hazreti Yahya'nın kafatası içeride saklanmış. Hayran olduğum bir mimariye sahip bu caminin ayakta kalmış olması beni çok mutlu etti. Yüzyıllardır bu topraklarda bulunan birlikte yaşama kültürü, geleceğe dair en önemli umut. Burada 2 tane Selahattin Eyyubi mezarı var. Bu siyah olan gerçek Selahattin Eyyubi'nin mezarı. Bu da işte Alman kralı 2. Wilhelm'in daha sonradan hediye ettiği bir lahit. Ama bu boş. Yani bu kullanılmamış. Selahattin Eyyubi'nin mezarı hala burada. Savaş kendi içinde bir ekonomi barındırıyor. Bazıları için yıkım olsa da bu dönemde zenginleşen kesimler de mevcut. Savaşın sona ermesiyle beraber bu kaynaklar yeni alanlarda yatırıma dönmekteler. Son dönemde Şam şehrinde birçok yeni lüks restoran ve bar açılmaya başlanmış. Suriye gençleri yaşanmış olan acıları geride bırakarak yeni hayaller kurma ve hayattan zevk alma peşinde. Turizmin de gelişmeye başlamasıyla geçmiş günlerin renkli görüntüleri Şam gecelerinde karşımıza çıkacak. Savaş öncesinde ismini çok duymadığımız ancak ülkenin en etkileyici yerlerinden biri ise Busra şehri. Çok geç başlayan kazılar ve savaş başladığı esnada hala antik şehir içinde yaşayan halk sayesinde Busra şehri daha az zarar görerek günümüze kadar ulaşmış. Nabatu kültüründen günümüze kadar sürekli yerleşim gösteren bu şehir özellikle tiyatrosundaki akustikle biliniyor. Yaman, nikakübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. Savaş öncesinde popülerleşmeye başladığında bazı önemli konserlerde verilmiş. Binlerce yıldır depreme karşı uygulanan mühendislik uygulamaları şehirdeki diğer bir önemli özellik. Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağında yaşamış Mimar Sinan, bu bölgedeki mühendislikten esinlenerek eserlerinde antisismik çalışmalar yapmış. Nabatulardan Roma'ya, Osmanlı'dan günümüze kadar birçok iz burada karşımıza çıkıyor. Savaş sonrasında
antik şehre geri dönüşler başlamış. Özellikle Bedevi aileler kışları şehrin içinde yaşayıp yazları da çölde hayatlarına devam etmekteler. Dostumuz Ahmet de şehirde doğmuş bölge insanlarından biri. Which was is your house? Yes, that's my house. When That's I born, I came running from there to the mosque here. It was here, old mosque. They built people Yes. to pray in the mosque. Çocukluğunda oyun alanı olan, hayatını kurduğu, kızını dünyaya getirdiği antik şehrin bir parçası haline gelmiş durumda. Aslında Ahmet'in hikayesi, Busra'nın ve bölgenin hikayesi. If we came 2010, was your house? 2010, I was living here with my first daughter, Skin. I have, two daughters and two boys. That's my first daughter. It's called Madeline. She's born in this house. And for electricity. It was electricity, water, everything, but everything is destroyed by the war. Turizmin başladığı dönemde gelen yabancılara hizmet vermiş, bölgede 2 otel, bir restoranın sahibi olmuş. Ancak savaşla beraber kartlar yeniden dağıtıldı. Otelleri, restoranları yıkılmış durumda. Ve çadırdan bozma restoranında karısının yaptığı yemeklerle gelenlere hizmet etmeye çalışıyor. Köyde yaşayan diğer dostlar da, belki gerçek belki değil, ellerindeki farklı yüzyıllardan kalan sikkeleri satmaya çalışmakta. Savaşın ilk çıktığı Humus şehrine sadece 40 kilometre mesafede bulunan Krakta Şövalye Kalesi zarar görmemiş noktalardan biri. Tapınak şövalyelerine ve Orta Doğu tarihine olan ilgimden dolayı geçmişte defalarca geldiğim ve hatta Beyrut üzerinden tur düzenlediğim bu kalenin sağlam kalmış olması da hoşuma gitti. Eski anılarımın olduğu yerleri bu şekilde görebilmek benim için çok değerli. Günümüze kadar korunmuş en önemli Ortaçağ kalelerinden biri burası. Tarih boyunca Araplar, Kürtler, Haçlılar ve Osmanlılar tarafından kullanılmış ve her dönemde önemli bir askeri üs olmuş. İç savaş döneminde de askeri amaçlarla kullanılmış ama buna rağmen zarar görmemiş olması mutluluk verici. Dönem için çok akıllıca tasarlanmış birçok savunma taktiği bulunan bu kale, aynı zamanda UNESCO Kültür Mirası listesindeki yapılar arasında. So they cut all that road and they fall and they close. If we can destroy this gate, here we have walls. They drop like hot oil, stone, Yes. more technique to defense. Also, soldiers can sit here and look where we are. This the water here and that's mountain. Bu seyahatin bende bırakacağı en önemli iz sanırım Palmira olacak. Sokaklarda yürürken gözümün önüne anılarım gelmeye başladı. Savaş öncesinde sadece bir kez ziyaret etmiş olmama rağmen hatıralarım net olarak gözlerimin önünde. Müzenin olduğu meydan geçmişte hayat dolu bir bölgeydi. Kafeler ve meydanı dolduran gençlerin enerjisi çok hoşuma gitmişti. Palmira'yı sadece antik bir kent olarak değil, yaşayan bir tarih olarak görmüştüm. I'm sorry? Yes. I cannot say anything. Artık bu şehri Halit Esat'la hatırlayacağım. Kendine adadığı kültür mirasını koruyabilmek için işkencelere rağmen sakladığı tarihi eserlerin yerlerini söylememiş ve geleceğe bir umut bırakmış. IŞİD müzeye girdiğinde telafi edilmez zararlar vermiş. Arkadaşlar inanılmaz bir yıkım. Yalnızca kültürü ve müzeyi tahrip etmekle kalmamış, hayatı yok etmek için uğraşmış. Sosyal medyayı da yaptıkları vahşeti yansıtmak için kullanarak dünyanın birçok coğrafyasından sapkın insanlar toplamış ve bu sayede elde ettikleri güçle petrol bölgelerine hakim olmaya çalışmış. En büyük yıkımsa Bel Tapınağı'nda yaşanıyor. Tapınağı kilolarca patlayıcıyla yok etmeye çalışıyorlar. Kapı, tarihin bir şamarı gibi ayakta durarak bize köklerin yok olmayacağını gösteriyor. Ancak tarihi mezarlar acımasız terörün izlerini hala taşıyor.
They have still their cigarettes. What they have eaten. İçeride yaptıkları işkenceler, infazlar, televizyon görüntüleri hala gözlerimin önünde. İronik olarak da duvarda yazan "Yemek yedikten sonra bulaşıkları yıkayın" yazısı, şiddetin bu insanların gözünde ne kadar normalleştiğinin kanıtı. Yağmalamak için parçalanan tarihi mezarlarda kim bilir neler kaybedildi. İçimdeki kızgınlığı yok edemiyorum. Hayatı bu şekilde düşman olmak benim algı sınırlarımın dışında. Behind this door, we have like crazy things. I think they do it. Firstly, but what happened inside it, and you will see that more than. So please follow me. Be careful when you walk. I walk firstly and behind me. So from here, everything like simple. When we speak about like military strategy to grab an underground and move this wall. So until here, everything good. Follow me, please. What do you think that, Mr. Tolga? Another grave. And another grave in underground. So, I think they found themselves in a new grave in underground because look behind us, everything cleaning. And that nothing, just follow me. So for example now, I can see you something. So all this here, it was tomb underground, and we can prove that it's still here inside this. So I think ISIS, when they start to grave here, to use just maybe to move in underground, but they found all this tomb here, and maybe they try to find something like gold, all the statues or something. But if you look around it, look how many tombs here ISIS destroyed before, and you can see also more and more. Savaşın ilk başladığı şehirlerden Hama'da hayat normale dönmüş durumda. Şehrin simgesi olan binlerce yıllık su çarkı sistemleri gıcırdayarak tarihe meydan okuyorlar. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi. Bereketli hilalin suları akıyor, toprakları zenginleştiriyor. Ama genelde Suriye yemyeşil zaten ya. Hani uzaktan gelmemiş olanlar belki burayı daha böyle kuru, çöl gibi hayal ediyor olabilirler. Ama ülke yemyeşil bir ülke. Çok fazla tarım arazisi vardır. Burada mesela Mezopotamya'da olduğumu hissettim. O bereket ve verimlilik. İşte binlerce ağaç geçtik, fıstık ağacı. Halep'e doğru giderken Mezopotamya'nın bereketinin acılara rağmen yeni kültürleri yeşerteceğini hatırlıyoruz. Halep şehrinin girişi beni tekrar şaşırtıyor. Savaşın izleri zengin semtlerde hissedilmiyor. Dünyanın her yanında olduğu gibi burada da savaş ve acı sadece fakirler için. Bakımlı ve güzel binalarda bir tane kurşun izi görmeden şehre giriş yapıyoruz. Savaş hayatı yok etmiş, depremse binaları. Savaşın arkasından yaşanan deprem, halkın umutlarını yok edememiş. İnsanların gözlerinde parıldayan ışık ve her şeye rağmen hayat devam ediyor. Aleppo is also very affected from the earthquake, isn't it? Yes, maybe this biggest city they have lost a lot. It was very hard for us, maybe harder for you, because in Turkey we had at least some international help. Yes. But in Syria, very few people came to help you, I think. Yes, not a lot of country. Some country they start help us, and that not
give us like more chance to help more people. But you should be sure we do the best to try to help all those people there. So I'm sorry also for what's happened. Sorry for both. Yeah, we are one. neighbors, we are brothers. We are brothers, so I'm sorry for that. Yıllar öncesinden kalan anılarda Halep Çarşısı renkliliğiyle beni büyülemişti. Labirent gibi sokaklarda envai çeşit ürünler, kumaşlar ve halılar artık ne yazık ki kalmamış. Birçok zanaatkar ülkeyi terk etmiş ama kalanlar herkesin geri döneceği ümidinde. Sanırım bu sokakların eski günlere dönmesi zaman alacak. Ticaretin yeniden canlanması, halkın hayata tutunması açısından da çok önemli. We see these panels everywhere. What is that? That's like message for everyone. All the time we have a big dreams and we can do everything. If you look here down, there's some photo what's happened through the war here. So you will see like old markets and a lot of places all that. Here we Here, put like it is message the past. Yeah, I remember it was very colorful city before. and right now that means we will rebuild it again. Yeah, we will do again. So you will see right now like destroyed here this building, but don't worry, It will be rebuilt again. we'll build it again. All right. Very nice. Thank you. Last time, 15 years ago, I was here in Aleppo. I missed Aleppo. I am very happy to be again here. Tüm Türk halkına hoş gelmişsiniz. Halep'e, Suriye. Bye bye. Şimdi Halep mutfağı Şam'a göre, daha önce yediklerimize göre daha baharatlı. Baharatı biraz daha fazla oluyor. Hani bir iki tane tadımlık simge. Bugün mesela falafel yedik gelirken. Çok güzeldi falafelleri. Sokak yemeği. Ama şimdi biraz öğlen dinlencesi olsun diye normal bir restoran. Ondan sonra gene sokak yemeklerine devam ederiz. Şimdi burada en önemli simge yemeklerden bir tanesi kıbbe. Hani ne diyeceğiz buna? Bizim içli köfteye benzetebilir miyiz? Bir nevi bizim içli köftemiz gibi düşün. Onun dışında klasik tabii burada kebapları var. Tabule olmazsa olmaz. Tabii ki sabah kahvaltıdan itibaren günün her öğününde yediğimiz humusumuz var. Bir haftadır Suriye'deyiz. Humusu çok severim ama kahvaltıdan akşam yemeğine kadar humus yemek beni bile yordu. We want to eat something different than hummus tonight. Okay. Tam bu akşamki sürprizi şehrin en eski meyhanelerinden Agop'un yeri. Kendimizi bir anda Underground filminin bir sahnesinde gibi hissediyoruz. Ermeni usta ve Kürt çırağının yönettiği mekanda Aramisi, Müslümanı, Ortodoksu, Katoliği derken bizim de katılmamız bu toprakların ne kadar renkli olduğunu tekrar hatırlatıyor. Hoş bulduk. Why you did not go? All the people, they look about us like not human, maybe like animals. So you go to there, everyone they think I go to there to take his job, his house, destroy his economic for his country.